Geri döndü. Solum. Bu abur cubur mu ya? Biraz ilginç seçimler. Neden biri ya da... Çöp yalamış gibi. 6. 7. Ay balık bunların buraya. gözleri var Umutcan. Uzun süren bir hastalık arasının ardından geri döndük. Bu kaybettiğimiz süreyi çılgınca Japonya'yı gezerek telafi etmek istedik. Fakat dışarıda ne var olacak? Tayfun. O yüzden dışarı çıkamıyoruz. O yüzden biz de ev ortamında çekebileceğimiz bir video çekmek istedik bu hafta için. Daha önceki videolarda da gösterdiğimiz abur cubur mağazasından alabileceğimiz ilginç sayılabilecek, normalde bu abur cubur mu ya deneyecek tadında abur cuburlar alıp ne bileyim mi? Bu abur cubur mu ya? Bu abur cubur mu be? Öyle abur cuburları alıp onları denemek istedik video aracılığıyla. Çünkü normalde bizim de alacağımız şeyler değil. Biraz ilginç seçimler abur cubur için. Böyle önümüz şu anda onlarla dolu. Bir tanesini seçeceğim. Bu. İlk bu mu? Üstünde tamamen Japonca yazdığı için ne dediğini biz de bilmiyoruz. Hadi bir adını bildiğimiz bir şeyle başlasaydık. Kombu. Aa o zaman tamam. Ha, Sukiyaki. ha kombus. Kombu sanırım yosun. Oh my god. Sirke bu. Kokusu bence daha çok şey gibi kokuyor. Hani silikon tabancalar oluyor ama büyük böyle. Görüşteydik bari hepsini mi yiyeceğiz? Kanka. Hop. Açıkçası kokusu tadından daha kötü. İçine biraz ekşi. Peki senin de böyle ağzında şey tadı bıraktı mı? Çöp. Çöp yalamış gibi. İğrenç. Ah. 10 üzerinden Bir diyorum ben. Kusmadım çünkü. bundan daha az beğeneceğimiz şeyler olduğunu bilerek önümde ben de buna 1 vermek istiyorum. İlk ürünün getirdiği bir heyecan düşüklüğüyle birlikte ikinci ürünü seçiyorum. Dilimlenmiş salam. Çiğ sucuğa benziyor. İlk başta koku testi. Ha güzel kokuyor. Aa, Hayır muslak o ya. yağlı değil, ıslak değil. Bu var ya, Yumurta pizzanın kırılır. üstünde efsane oldu. Yumurta kırılı. İçinde de sadece 5 tane var. Biraz fazla yağlı geldi bana. Gerçekten dilimlenmiş sucuk gibi. Renk kafasının üstüne koyan. Video böyle devam Bunun edelim. solu. Geri koyan bunu kahvaltıda yiyeceğiz. Buna 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7. 6. Niye şimdi sen zor öğretmeni oynuyorsun burada ya? Hayır, o kadar da güzel değil yani. Tamam, yoklukta yenir ama Yokluktayız zaten Umutcan. Var mı? Ne var? her Sucuk şeyi mu ona var? göre mi puanlıyorsun? Ben 6 veriyorum. Kimse benim puanıma karışamaz. Herkesin puanına kimse karışamaz. Seçebilirsin bir sonrakine. Kurutulmuş ahtapot. Baharatlanmış bacak yazıyor üstünde. Ayak. Aslında hala sucuk tadı var. Öbürünün tadının olmasından iyi değil. Ay çok şükür. Sen kokla ya. Bir de burnumu tutuyor. Ne bu biliyor musun? Kurutulmuş ahtapot. Bak kokla anlayacaksın. Direkt anlayacaksın. Çok bildiğin bir şey. 3, 2, 1. Çöp. Balık. Balık yemi kokuyor. Ha evet. Küçük küçük oluyor ya. Minik Evet. minik onlardan kokuyor. Ha birden fazla var içinde. Hayır. Şanslıyım. Ahtapotun 8 bacağı varsa, 3'ü buradaysa, ikisi bendeyse onu sen yersin. Ben bunu yerim ha. Kokmuyor ki. Ulan ucunu ısıracağım diye nereye ısırıyorsun? Dişi de kesmiyor arkadaş. Ya Tadı yok. tuzlu lastik gibi. Tamam tamam mı? Ay çiğniyormuşum. Tadı kötü de yok ama. Biraz böyle iğrenç değil kesinlikle. Buna 10 üzerinden kaç veriyorsun ya? 2 veriyorum. Ben 3 veriyorum. 3. Tadı kötü değil, görüntüsü çok kötü ama. Ben en azından çöp değil diye düşünmüştüm yani. Benim sıram. Bakabilir miyim şöyle azıcık ne çıktı Seç. Şunu deneyelim mi? Evet. Bunu ben seçtim kendisi. Ben seçtim. Bunu ben seçtim. Ben seçtim. Hadi be. Camembert ne olduğunu da bilmiyordum. Tamam böyle. Belki bak Camembert falan. Camembert. Ben de bilmiyorum ama krem peynirmiş. Oo. Tamam sen diğerini al devam et. Kokla. Oo. Böyle ortasında peynir var. Bir de kafasını kokuyor. Bu ne gibi kokuyor biliyor musun? Cheesy. Evet, peynirli çiz Peynirli kokuyor. cheesy. Tadı peynirli cheesy gibi değil.
Yiyecek mi gerçekten bir tane daha ya? Hı hı. Sanırım dışındaki o bisküvimsi şey İçi soyalı güzel. pirinç patlağı tadında bir şey. İçindeki gerçekten çizdiğin içi gibi. O dışındaki şey biraz tadını bozuyor. Ama fena değil yani. Gidip para verip almam ama demem yani. Bunu çöpe atmayız. Yok ben yemem. Kaç puan veriyorsun? Bak Ben de 4 veriyorum. bunu seçiyorum. O neydi ya? Bu ahtapot. Ahtapot. Üstünde susam parçaları var. Mentai aromalı. Japon sokakları gibi kokuyor. Açık halini göstereyim. Yapış yapış yani. Bir soya sosunun içinde sana. Sert değil. Bıldır bıldır. Bıldır bıldır. Bu kanalda farklı sıfatlar da öğreneceksiniz. Bıldır bıldır. Tofu mu kız bu? Bence Tofu de derisine yediğimiz şey. benziyor. Tofu derisine benziyor gerçekten. Ya sen öyle deyince bir an tadı güzelleşti. Tadı güzelleşti derken yani tükürmeyeceğim. Çok fazla soya sosu var. O biraz yenebilir yapacak. Tadı kötü olan şeye acı basmak gibi Japonlar da her şeyde soya sosu basıyor. Onun üzerinden kaç veriyorsun Umutcan? 10 üzerinden 4 veriyorum. Tamam. Sıradaki ürünümüz. Ben bunu niye kendim yapıyorum bilmiyorum. Ben normalde kuru yemiş çok tüketemiyorum. Badem de hiç sevmem. Yememeyi tercih ederim ama yanında balık olursa dedim. Balıkla yenir gibi geldi. tutulmuş balık ve badem kuru yemişi. Sanırım burada Ay balık kuru bunların yemiş. gözleri var Umutcan. Göz göze geldik ya. Ben onu yemem. Arkasından ye. Arkası tuttu. Bir badem bir balık. Ama şimdi bunu yup diye yutacağız. Balık ekmek gibi ya. Balık ekmek ve badem. Enteresan bir şekilde bu kadar da kötü değil. Ama ne oldu biliyor musun? Dişime yapıştı. Ben bademli balığa. 4 veriyorum. Her şeye 4 veriyorum. Ben 5 veriyorum çünkü hamsiye benziyor Evet, tadı. Türk yiyeceğiz. Türk geldi o yüzden bir 5 verdim ben. Bu sefer daha az çılgın olan bir şey. Erik. Sanırım bu erikler taze değil, fermente edilmiş, turşusu kurulmuş. Ne kadar lezzetli geliyor kulağa. Reklamını yapıyor bir de. Erik'le birlikte fabrika kokusu geliyor arkadan. Fabrikada çalışan biri işten çıktıktan sonra 5.30'da ayakkabısını çıkartmış, ayağını paketin içine sokmuş. Oh my god. Aldın mı kokuyu? Çok betimleyici bir konuşmaydı Nile. Bu konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin midesi bulandıysa İzleyen herkesin midesi bulandıysa herkes yorumlara erik yaz. acayip sert. Sert. Ya atsam duvara sekip gelecekmiş gibi. Yani denememek için kendimi zor tutuyorum. Şu an duvarlar beyaz. Bir de biz birçok şey aldık buradan deniyoruz ama bunlar bizim yediğimiz şekilde yenmiyor olabilir. Yani mesela önceden pişirilip bir şeyin içine konup yenmesi gereken şeyler olabilir ama biz çok fazla Japonca yazıyor üstünde. Her yeri Japonca yani anlamak mümkün değil. Aa, Çok tuzlu. Ama ekşi de. Sanırım bu şekilde yenmiyor. Evet, bu şekilde yenmeyen şeylerden biri ya da bunu bu şekilde yiyen insan çok seviyordu. Ne diyeyim? Muhteşem tuzlu ekşi eriye kaç vermek istersin Milaysan? 0. 0 bir daha tahammülüm yok. O kadar kötüydü. Şeyden daha ilk başta yediğimiz şeyden daha mı kötüydü? Evet. Ben de 2 veriyorum. Abarttık. İlkinden daha kötü değildi benim için. Evet, bu sene seç yerim bakalım. biliyor musun? Ben seçeyim. Evet şimdi sizden Nilay ne yaptığını anlatsın. Hasta buralarda ben yaptığını düşünürken. Şimdi şöyle, bütün gün evde olunca Umut'la, o sırada çok canım sıkıldı. Çünkü bilgisayarım bozuktu. Telefona bak insanın elleri yoruluyor. İnsanın elleri yorulunca ne yapması gerekir? Yemek yemesi gerekir. Ben de geldim mutfağa. Zar zor yürüyorum bir de. Nasıl hastayım. Burada dolapta bir şey yoktu. Ben de son çare mecburen bu almış olduğumuz küçük çipsten birkaç tane yemiş bulundum. Hani biz ne demiştik aslında yemeyelim. Birlikte yeriz demiştik. Evet. Bu kadar var. İnsanlar da görsün istedim. Tamam. Azdı zaten. Şey gibi, Lay's gibi. Büyük Lay'slerden düşünün. Boş, hava. Japonya'da da aynı. Cips sektörü bu şekilde çalışıyor demek ki. Ben önceden denedim. Umut'un fikirlerini bilmek isterim. Biraz bayatlamış olabilir. Onu göz önünde bulundurup bir puan yüksek verirsen Umutcan. Nilay'ın ne olduğunu anlamadan yediği cips aslında biftek, domuz ve Tavuk. tavuk aromalıymış. 3 aroma bir arada. Bak bakalım. Sevmeyeceğim ben. Yiyeceğim tabii ki o. Bence plastiğe dönüşmüş ama tazeyken tadı güzeldi büyük bir ihtimalle. Çok bayatlamış anneciğim. Niye acaba? Ben bunu nasıl yedim biliyor musun? Böyle koydum.
Böyle böyle. Videonun başına geri sararsanız birkaç tane yedim demişti. Birkaç tane. Türkiye ezyenin yanında dönüyor. Ben bu cipse 10 üzerinden taze olsaydı büyük bir ihtimalle rahat bir 7 verirdim. O yüzden 7 vereyim. Ben 8 diyorum. Çok güzel. 9 diyeceğim de kıskanmasın diye şey yapmadım. Şimdi de bunu seçtim. Sabun. Sabun. Üstünde yapışkan jelibon diyor. Bakıyor. Umutcan bir Japonca okuyor. Bir Japonca Birden okuyor. fazla renkleri var. Birden fazla renkleri var. Polis. Mavi ve sarı. Hangisini istersin? Hangisinin 2 tane var? Mavi. Mavi istiyorum ben. 5 tane var. Pembe istiyorum. Herhalde. Ben pembe istiyorum. Yüzü yeşil. Bir kırmızı olabilir mi? O elma. Ringo mu yazıyor üstünde? Ringo yazmıyor da Konyako yazıyor. Konyako sarısı. Aa konyak, konyak Markaymış. jeli. Bu çok güzel. Konyak şey mi? Evet evet. Alkol mü? Yok bu jelibon böyle daha böyle ısırabiliyorsunuz yani böyle ağzınızda hemen blö diye kendini salmıyor böyle. Biraz çiğnemeli bir şey. Blö diye. Blö diye. Evet hangisini istiyorsun? Ben yeşil aldım, yeşil yiyeyim bari. Pembeyi de yemek istiyorum ama yeşil Onu yiyeceğim. da ben yiyeyim. Ya birlikte yiyelim. Tamam. Tadına bakın. Bunu da vurun. Hepsini açalım ne yapacağız Tamam ki? hepsini açalım. Önce ben yiyeyim. Tamam sen o pembeyi ye, ben öbür pembeyi. Ben de maviyi açıyorum. Klasik soda. Bunu kokla. Bu ne? Çilek. Çok güzel. Hepsini bitirme. Derken yok. Hepsinin ikişer tane var ya. Hayır yok. Bu Aynısı. yeşil. Kabuğu öyle. Zaten aynı. Ye anlarım bak şimdi. Sen onun yarısını bana ver. Çilek miymiş bu? Abim de böyle yapardı. Sen onu bir bana ver. Çilek miymiş bu? Anlamadım tadını. Jelibon gibi tadı. Neyle? Elma. Bak bilmiş işte. Öbür de bundan be. Atıyorsun. Ben üzülmeyeyim diye Neresi yapıyorsun. elma be? Ya bu arada üstüne yazıyor flavor oldu. Mor olan üzüm, kırmızı olan çilek, turuncu olan Ananas. mavi soda imiş. Yeşil Ben de, tadına bakamadım maalesef. Sodayı şu an size puanlayamıyorum. yeşil de elma. Ringo. Verir misin elma? Ne? Ya çilek ve üzüm. Bunun ne Üzüm tadı ya. olduğu belli olmuyor. Deterjan gibi mi? Evet deterjan gibi. Japonya'daki üzümü ne aldıysak tadı yumuşatıcı gibi. Ama Tatmadık güzel ama bir yumuşatıcı değil Evet. yani. İnanılmaz tanımladım gerçekten. ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Ayrı ayrı şey yaparsak Çok güzel. üzüm 0. Çilek, 8. ananas, 7. elma, 8. soda. Sen sevmezsin soda ama. Ama sen ver puanları, seninkileri duyalım. Üzüm 8. Çilek, Gerçekten tadının ne olduğu belli değildi o yüzden o da 8. ananas, Aslında düşününce hiçbirinin tadının ne olduğu belli değildi. elmaydı. Elmanınki geliyordu. Deterjan da çok Biliyor net musun? deterjandı. Soda da soda. Ya hepsine 10 veriyorum. Hepsi çok güzeldi. Bir daha da yerim yani. Böyle hayvanlığına yerim yine. Güzeldi bayağı. Sıradaki ürünümüz kızarmış tavuk aromalı Texas mısır cipsi. Çok kötü kokuyor. Kümes gibi kokuyor. Ay, güzel diye seçmiştim ya. Erik var bir tane yer misin? Ama bayatlanmış bu da. Kokusunun iğrençliği tadında hiç yok. Tadı güzeldi. Ben daha yerim. Şeye benziyor. Süt mısırlı çereza. Evet ağızda öyle bitiyor gerçekten. Başlarken öyle değil. Başlarken o kümesin dibine şöyle bir sürmüşler. Böyle. Yalamışsın gibi oluyor da. Dört En tane. son kaç puan? Ucuz diye sana. 4. Ben 5 veriyorum. Şimdi güzel bir şeyle devam edelim bence. Güzel bir şey az kaldı unutacağım. Son güzel şey bu. Tamam. Nilay'ın daha önce yine tekrar yemiş olduğu gördüğünüz Ya, gibi açık devam paketler. edelim. Bakalım buna ne hikaye uyduracak acaba? Kendisi de bu ara yemiş, sonra geri oraya tepiştirmiş, içine sokmuş yani. Bakınca görünmüyor bunlar. Ha şimdi şöyle oldu. Başka bir Herkes- hikaye geliyor şimdi. İnsanlar hastalık döneminde biraz daha duygusal olabiliyorlar. Ben de aylarca yaptığım için biraz mental olarak çöküşteydim. Kendimi bu mental çöküşten nasıl kurtarabilirim diye düşündüm. Yine evi aradım taradım ve Umut'un eve abur cubur almayalım oldukça yiyoruz dediği için evde abur cubur yoktu. Mecburen bu poşete yönelmek zorunda kaldım. Poşette de tatlı ne vardı? Güzel. Yedim koçum ne var? Yedim Allah Allah. Madem yedim. yedin anlat bize bunun ne olduğunu. Hatırlamıyorum çok oldu. Bayağı ilk aldığımız gün falan yedim herhalde ben bunu. Bu kadar hikaye anlattım. Vay hastaydım ya. İlk aldığımızda bu arada gayet iyiydi yani. Hasta değildi o zaman. Çikolatalı. Çikolata. Japonlar sever çok kopar. Gofret gibi içi. Hemen size spoiler. Ben hatırlamıyorum. Az önce hatırladım. Biraz erimiş bunu buzdolabına Fakat koymak güzelmiş. lazım.